Bugün çok değerli bir bilgeyi ağırlıyoruz ve ilk ağırlamamız da değil. Mart 2023 tarihinde kendisiyle gene Türkiye Emekli Subaylar Derneği Kadıköy Şubesi'nde bu değerli Türk kimliği söyleşisini yapmıştık. Bu aslında o söyleşinin tekrarıdır. O gün kayıt alamamıştık ne yazık ki. İnşallah bugün kayıt alacağız ve YouTube kanalımızda da yükleyeceğiz. Gelemeyen arkadaşlarımız da oradan izlemelerini rica ediyorum. Kendisini kürsüye davet etmeden önce kısa bir özgeçmişinizi okumak istiyorum izninizle. Sayın Bedrettin Dalan 18 Temmuz 1941 tarihinde Bayburt'ta doğdu. Çocukluğu Aydın, Eskişehir'de mi? Evet. Bazı kaynaklarda Eskişehir yazıyor. Bazı kaynaklarda Bayburt yazıyor. Düzelttiğiniz için teşekkür ederim. Çocukluğu Aydın Germencik'te geçti. İlkokulu burada, ortaokulu ve liseyi Aydın'da okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 1965 yılında elektrik mühendisi olarak mezun olan Bedrettin Dalan, iş hayatına ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda başladı. Ardından özel sektöre geçti. Mart 1984 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1984'ten 1989'a kadar sürdürdüğü belediye başkanlığı dönemi boyunca şehircilik ve şehir planlaması, raylı sistemler, trafik, deniz taşımacılığı, çevre kirliliğinin önlenmesi gibi alanlarda birçok öncü çalışmaya imza attı. Bu süreçte Sayın Dalan, Dünya Yerel Yönetimler Birliği Başkan Yardımcılığı, İslam Ülkeleri Başkentler ve Şehirler Teşkilatı ve Dünya Metropoller Birliği Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca 1987'de Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın Küresel 500 onur listesinde yer aldı. 17 Mayıs 1990'da Demokrat Merkez Partisi kurucu genel başkanı oldu. Bu parti 14 Eylül 1991'de Doğru Yol Partisi'ne katıldı. 20 Ekim 1991 genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden 19. dönem İstanbul Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama çalışmalarına katıldı. Sayın Bedrettin Dalan aynı zamanda çeşitli kuruluşlarda yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 1985 yılında İstek Vakfı'nı kurarak vakfın genel başkanı oldu. Vakıf çok sayıda anaokulu, ilköğretim okulu ve lise kurarak eğitime açtı. Vakfın kurduğu Yeditepe Üniversitesi 1996 yılında eğitime başladı. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 1965 elektrik mühendisliği mezunu olan Sayın Bedrettin Dalan'a 9 Haziran 2023'te Ayaz Ağa yerleşkesinde düzenlenen bir törenle Fahri Doktor unvanı verildi. Bugün halen İstek Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi'nin onursal başkanlığını sürdürmektedir. Evli ve 2 erkek çocuk babasıdır. Şimdi alkışlarınızla kendisini sahneye davet ediyorum. Evet. Buyurun efendim. Efendim selamlar. Salonda seyirci az, dinleyici az ama kalite yüksek. Şöyle gördüm, herkes birbirinden daha fazla, benden fazla Türkçü. O bakımdan çok mutlu oldum. Bu gerçek Türkçülere konuşmak beni çok mutlu ediyor. Ayrıca alınıyor galiba. Videoya alınıyor. Evet, kaydediyor. Evet. 15 milyon kişiden aşağı dinletmezsin. Rahat. Yani burada yapacağımız konuşmalar aslında bu salonun dolu olsa dahi 1 milyon fazlasını inşallah dinlettirecekler. Çünkü konu çok önemli. Konu gerçekten çok önemli. Bir yerden sonra varlık yokluk meselesi. Kimlik. Türk kimliği. 1962 yılında Almanya'ya öğrenci olarak gidiyorduk trende. Belgrad'da kompartmanda bir tane Filistinli çocuk vardı. Ama
pasaportu yoktu. Bir belgesi vardı. O belgeyi onlar tanımadılar. Çocuğu indirdiler aşağıya. Biz Almanya'ya devam ettik. Çocuk da Almanya'ya gidiyordu. Öğrenciydi. O zamana kadar hani kimliğin ne olduğunu falan farkında değildik. Ama çocuk pasaportsuz aşağıya indirilince benim pasaporta hemen böyle bir sarıldım kimliğime. Kimlik çok önemli. Varlık yokluk meselesi. Bugün de Gazze'de çekilen sıkıntıların büyük bir kısmı aynı konu. Kimlik konusu. Türk kimliğine giriş yaptığımızda yani abartı değil. Dünyanın en mükemmel, en eski kimliği olan Türk kimliğini o kadar son 150-200 yıl içinde ayakları altına aldılar ki vallahi Türk olmasam dahi, Alman bile olsam, Japon da olsam isyan ederdim. Bu kimliği ayaklar altına alanlara karşı. Allah'a şükür ki Türk'üz. Ve derinliğine girdiğimiz zaman Batılıların yazdıkları Türk kimlik ve tarihinin baştan sona yanlış ve yalan, abartılı bir maksada uygun olarak yazıldığını, propaganda yapıldığını gördüm. Bunlara karşı da gerçekten hep beraber, sadece ben değil, kendini Türk hisseden herkesin Türk kimliği üzerine çok derin araştırmalar yapması gerektiğine inanıyorum. Bizim üniversitede bir profesör vardı, meşhur, yani dünyaca meşhur antropolog. İsmini de vereyim, Allah rahmet eylesin. Bozkurt Güvenç. Türk kimliği diye bir şey yazmış, kitap yazmış. Bana da getirdi, okuttu, verdi, okudum. Okuduğum zaman içinde Türk kimliği yok diyecek ama dili varmamış. Sonra o profesörü çağırdım. Eski de arkadaşımdı. Ya arkadaş, sen bu kitapta neredeyse Türk yok diyecek hale getirmişsin. Doktora teziymiş. Nerede dedim bu Türk kimliğini, kitabını yazdın? Verdiği cevap Amerika'da. Peki Türk kimliğini Amerika'da mı aradın kardeşim? Ne yapayım dedi. Onlar finanse ettiler doktora tezini. Maksadı gördünüz mü? Çok açık. Aynı şekilde yani Türk kimliği diye kitap yazmış adam yok diyor yani içinde. Türk kimliği yok. Aynı şekilde bizde yine bir şey vardı. Türk dili bölümünün başkanı Talat, soyadını unuttum, meşhur. Alman. Talat Alman. Hayır, Talat Alman değil. Talat Alman iyi insandır. İyi insan. Öbürü de kötü insan değil ama bizim bölüm başkanı birisi Talat Tekin, öbürü iki tane meşhur Türk dili. Efendim? Talat Tekin, öbürü. O iyi. Türk. Amerika'da, Harvard'da hocalık yapıyor. Öbüründe... Talat Ülker. Ha? Ülker. Yok değil. Neyse. Adam da dünya çapında meşhur bir Türk dil bilimcisi. Bana kitaplarından getirdi. Baktım, okudum. Bütün dünyadaki Türki dillerin hepsini ayrı dil olarak kabul etmiş. Her ikisini de okuldan gönderdik tabii. Bizim üniversite Türk Üniversitesi. Sizlerle beraber olmamız mümkün değil dedim. Sonradan baktım o Türk dil bilimcisi meşhur. Kökeni Gürcü çıktı. Şimdi adama soruyorum. Ya sen Azerbaycan Türkçesini
Nasıl oluyor? Farklı bir dil olarak görüyorsun. Yani gittiğim anda anlaşıyorum adamlarla. Bırak onu, annemin dili. Bayburt'ta annemin diliyle Azerbaycan'ın dili birbirine aynı. İşte ben öyle düşündüm. Yok. Finanse ediyorlar böyle bir takım insanları. Türk tarihine, Türk kültürüne yok farz eden ve birleşmemizi önleyen bir sürü kitaplar, makaleler, doktora tezleri yazıyorlar da yazıyorlar. Öyle bir yere götürdüler ki işi, Türk-Kürt hadisesine götürdüler. Şu kesin olarak bir şey var ki Kürtlerin kökü de Türk. Gerçek. Yani hem Kaya yazılarında var, hem kültür birbirinin %100 aynısı. Ama ne yazık ki şu anda kendi kardeşlerimiz de bizi tutuşturdular. Kimlik meselesi. Kürt kimliği yarattılar. Bizi birbirimize düşürüyorlar. Her konuda. Bu kimlik üzerinden yapılıyor hep bu işler. Dokuz ışık teorisini yazan Diyarbakırlı Ziya Gökalp kim? Kürt. 20 yaşına kadar Kürtçülük yapmış. Sonra derine inmiş, bir bakmış ki ben Türk'üm demiş. Hatta çok üzülmüş. Kafaya bir tane de kurşun sıkmış. İntihar kalkmış. Sonra oturmuş Türkçülüğün esaslarını yazmış. Ama bugün kimlik üzerinden farklı kimlikler yaratıp birbirimize düşürüyorlar. Ama bunların hepsinin arkasında bir tek şey var. Anadolu dünya coğrafyasının en önemli merkezi. Yani gerçekten. Sadece İstanbul değil, tüm Anadolu. Doğuyla batının, kuzeyle güneyin birleştiği noktadayız. Buraya hakim olmadan dünya imparatorluğu kimse olamaz. Dünya imparatorluğunu kurabilmek adına da Batılılar hep bu topraklara göz diktiler. Tarih boyunca. Ama tarih boyunca da kavimler geçidi olduğu için bu toprakları kimse elinde tutamadı. Anadolu'ya son girişimiz olan 1071'den bu yana Allah'ın izniyle iki tarafı da sağlam tuttuk. Kimse bu toprakları bizim elimizden alamıyor. Alabilmelerin mümkün olmadığını gördükten sonra Batılı emperyal güçler Türkleri biz yenemeyiz ancak içinden yeneriz. Kurdu içeriye sokacağız. Bunu da neyle yapacağız? Kimliksizleştirerek, tarihine el koyarak, dinine, inancına el koyarak, kültürüne el koyarak biz bunu içeriden göçertiriz diye planlar yaptılar. Şu anda da bu planlar aynen yürüyor. Aynen yürüyor. Onların savaşın şeyi değişti. Şekli değişti. Artık Batılılar bizimle silahla baş edemeyeceklerini anladıkları için kültür dezenformasyonu, tarih dezenformasyonu üzerinde çok sıkı çalıştılar. Hatta dinin dezenformasyonu üzerinde çalıştılar. Hala da çalışıyorlar. İşte buna karşı bizim yapmamız gereken şey kendi köklü tarihimizi, kültürümüzü ayakta tutmak, araştırmak ve onlara karşı da öyle kahramanlık olarak değil, bilimsel olarak makalelerimizi, kitaplarımızı, tarihimizi ortaya koymamız lazım. Şimdi laftan lafa atlayacağım da Kürtleri ayrı millet yapmak için onlara değişik şeyler koydular. Krallar, kurucu babalar, kahramanlar. Şimdi Batılıların tarih tezine göre Alper Tunga Kürtlerin
kurucu atası. Atatürk de dahil. Efendim? Atatürk'ü de Kürt yaptılar en son. Ben de Kürdüm. Fark etmez ki. Ama Kürtler de Türk. 40 milyon da akraba var. Ha, o kadar basit. Neyse, Alper Tunga öldüğü zaman bir acılı şiir yazılıyor. Alper Tunga öldü mü? Avcun ıssız kaldı mı? Öddek öcün aldı mı? İmdi ürek ırtılır. Nece bu ya? Farsça mı, Kürtçe mi? Bir de Alper Tunga ile ilgili galiba Gürcistan'da bir yazılı taş bulundu. Türkçe olarak oradaki Türk olduğu kesinleşti yani. Ama dili Türkçe yani. Zaten dili Türk olan adam Türktür. Bu kadar basit. Yine ayrı kimlik yaratmak için Kürtlere bunların kahramanları Selahaddin Eyyubi dediler. Selahaddin Eyyubi'ye baktığınız zaman bütün sülalesinin ismi Türk. Ben de dedim ki ya babasının adı Tuğtekin, Turan, Börü kardeşleri değil mi? Bu adamın da isminin mutlaka Arapça değil Türkçe olması gerekir diye düşündüm. Bizdeki tarih doktorası olan bir çocuğa görev verdim. Bunun gerçek adını arayın. 15 senelik araştırmadan sonra bilimsel makale de yazıldı. Salaheddin Arapça dini kurtaran lakap. Gerçek adı da yağı kıran. Yağı da düşman. Yağı kıran. Yani düşmanı kıran. Öztürkçe. Tam Öztürkçe kelime çıktı. Şimdi nerelerden vuruyorlar? Kimliği bozmak için dikkat edin. Nerelerden vuruyorlar? Şimdi Atatürk çok enteresan. Osmanlı'da Türk kimliği aşağılanıyordu. Etrakı bir idrak. Türk'ü har, eşek Türk. Bu kadar aşağılanmış, ötelenmiş, yerlerde sürünen bir kimliği Atatürk alıyor, Cumhuriyeti kurup bir Türk dünyaya bedeldir. Ne mutlu Türk'üm diyene. En büyük servetim Türk olmamdır diyor. Ve Osmanlı'dan ezilen, itilen, kakılan Türk Cumhuriyet'le beraber ayağa kalkıyor. Şimdi ayağa kalkan o kimliği yeniden parayla, pulla, efendime söyleyeyim, finanse ederek yalan yanlış bilimsel kitaplar, yazılar yazdırarak yok etmeye kalkıyorlar. Yani bize de işte bu kimliği müdafaa etmek düşüyor. Bu konuşmada onun bir parçası. Tarih boyunca Türkler hem kimlik oluşturmuşlar, hem bilim yaratmışlar. Medeniyet eğer Türkler olmasaydı bugünkü bu seviyenin yarısında bile olmazdı. Onda birinde olmazdı. Hatta tek tanrılı din de olmazdı. Tek tanrı Türklerin bundan 20 bin yıl evvel ortaya koydukları inanç biçimi. Benim şahsen finanse ettiğim bir şeyde, araştırmada fotoğrafçı Servet Somuncuoğlu, Taşağıl gittiler. Bütün Saymalı Taş'la beraber Anadolu'da da çalışmalar yaptılar. Milattan önce 20 bin yıllara dayanan kaya taşlarında, kaya çizgilerinde insanlar dua ediyorlar. Toplanmışlar, eller kalkmış, havaya bakıyorlar. Belli işte ibadet ediyorlar. Ortada ama hiçbir
tanrı figürü yok. Soyut tanrıyı bizimkiler bulmuş. O soyut tanrı fikri daha sonra bütün tanrılara geçmiş işte. Tek tanrı. O zaman ismi Tengri'ydi galiba. Gök Tengri. Güneşe yanaşma da var, aya da var, güneşe de var. Ama Güneşe yanaşıyorlar. güneş de yok orada. Figür yok taşlarda. Petrogliiflerde hocam Altaylar'da ben Kalbaktaş Müzesi bütün kurganları gezdiğim için orada Üçemlek'te, Kalbaktaş'ta sizin anlattığınız gibi petroglif kayak resimlerinde eller havada ama görüntü olarak Görüntü yok. Hiçbir şey yok. Ne güneş ne ay hiçbir şey yok. Böyle şamanla Var beraber ya. Işık güneş süzmesi var. Soyut tanrıyı bizimkiler çıkarmış. Soyut tanrı. Süzmesi var yani. Evet. Bir kere Fare. soyut düşünmek kendi başına bir iş. Evet. Evet. Doğayı zaten felsefe. İnsanlar ne kadar primitif olursa hep reel düşünür. Soyut ileri bir düşünme fikriyattır. Ta o zamanlarda soyut düşünmeyi bilen bir Türk milleti var. Şimdi millet olma öyle kolay bir iş değil. Millet olmak için önce kültür yaratacaksınız. Ve derin bir kültür yaratacaksınız. Öyle basit bir kültür değil. Yoksa aşiretler de millet olurdu o zaman. Biraz çok eskiye gidecek olursak, insanoğlunun dünyaya gelişi Adem'le Havva'nın takriben 250 bin yıl evvel ve Doğu Afrika'da kahverengi renkleri. Bunlar çoğalıyorlar orada ve bunların bir kısmı yavaş yavaş Orta Asya'ya geliyor. Orta Asya'da Kuzey Yarımküre'de ilk defa buzlar Orta Asya'da eriyor. Bu buzların erimesinden içeride 2 tane iç deniz oluşuyor. Birisi Taklamakan, öbürü de Gobi. Bugün çöl. Etrafı yeşillik, av var, gıda var. Orada uzun müddet bunlar ilk insanlar yaşıyorlar. Homo sapiens diyoruz. Avcı toplayıcı. Daha millet yok. Kültür de yok. Birbirleriyle sadece beden diliyle anlaşıyorlar. Beyefendi bana kafasını sallıyor. Yani beden diliyle işte konuşuyoruz yani. Hepsi birbirine yakın oldukları için ses dili ortada yok yani o zaman. Yetiyor beden dili. Yani asıl dil de beden dilidir. Onu söyleyeyim. Peki sesli dil ne zaman çıktı? Max Planck Enstitüsü ne dedi 2 sene evvel? 9000 yıl önce Liao, Kazakistan-Çin arasında Liao Nehri Vadisi'nde ilk dil Türkçe ortaya çıktı. Evet. Hint-Avrupa dillerinin de atası Türkçedir dedi. Peki bunu kim söylemişti ilk defa dünyada? Atatürk. Güneş dil teorisi. Adama güldüler. Bizim entel dantel kesimi, Batılılar güldüler. Ve güneş dil teorisi hayaldir, uydurmadır dediler. Ama Max Planck Enstitüsü dünyanın en saygın bilimsel araştırma grubu. 300 bilim adamıyla araştırıyorlar. Evet, 300 sosyologla beraber araştırıyorlar. Dünyanın en eski dilinin demek ki 11.500 yıl evvel konuşulduğunu, o zaman konuşulduğuna göre o dilin başlangıcı da en az 5.000 yıl daha öteye gider. Oluşması için. Böyle bir dili Türkler peki nasıl kurdular? Neden kurdular? Şimdi orada yaşarken insanlar beyaz ırkın oluşması da Orta Asya'da oluşuyor. Gelen insanlar kahverengi. Ama D vitamini denilen bir şey var. Bunun eksikliği de insanı öldürüyor, çokluğu da. Eksikliğinin tamamlanması için güneş tabii Etiyopya'ya nazaran çok daha eğik geldiği için D vitamini zor oluşuyor. Kuzeyde kalanlar iyice beyazlaşıyorlar çünkü
Orada güneş çok daha az. Derinin içine girebilmesi için derinin beyazlaşması lazım. Kuzeyde kalanlarda daha beyaz. Güneyde ise insanlar gene beyazlaşıyor ama daha esmer. Buğday tenli oluyor. Sular kuruyor. O güzel yaşam şartları Orta Asya'da azalıyor. Kolaycı olanlar hem Anadolu üstünden hem bilhassa Karadeniz'in kuzeyinden batıya geliyor. Şunu kabul etmek gerekiyor ki matematik olarak dünyadaki beyaz ırkların hepsinin kökeni Orta Asya'dır. Ama Batılılara sorarsanız deri rengin diye vizede soruyorlar. Kafkasyan yazmanız lazım. Kafkaslı. Şimdi Kafkasya son derece sert bir iklimin olduğu yer. Mikro coğrafyalar var. Bu mikro coğrafyalarda bütün dünyaya yetecek kadar insanın beyazlanma şansı sıfır. Bütün dünyadaki beyazların tamamının matematiksel olarak Orta Asya'da oluşması mecburiyeti var. Beyaz ırk kökeni Orta Asya'dır. Ama diyemiyorlar. Çünkü Türklerle akraba çıkacaklar o zaman. Akraba çıkmadığımızda çok daha iyi Batılılarla. Neden iyi? Çünkü batıya gelen o beyaz ırk batıda kendi 20 yıl içinde buldukları bilimsel gerçekler var. Neandertal denilen insanımsı bir varlıkla 1-2 metre boyları. O Homo sapiensler daha kısa ama alet kullanıyorlar. Alet kullanabildikleri için Neandertallerle yok ediyorlar. Hatta onları yiyorlar. Ama öbür tarafta da onlarla çiftleşiyorlar. %2 ila 8 arasında batılı beyazlarda Neandertal geni var. Çok şükür biz Homo sapiens, yani Adem'le Havva'nın soyundan temiz olarak gelmişiz bugüne kadar. Yani Batılıların koyduğu şey bilimsel araştırmalar. Neyse onlar batıya gitmiş. Bir kısmı içeride kalmış orada. Zor şartlarda. Kuru, gıdanın az olduğu o Orta Asya steplerinde kalmışlar. Bu steplerde kalan insanlar yazın otlar yok, su yok, hiçbir şey kalmıyor. Yazın dağa çıkmak zorundalar. Kışın da dağdan geri geliyorlar. Çünkü dağ da çok soğuk o zaman. Eksi 50'lere 60'lara çıkıyor. Bu geliş gidiş mecburiyeti işte bu sefer bunlara kafayı daha çok çalıştırma mecburiyeti koymuş. Yaşam savaşı veriyorlar. Neredeki insanoğlu yaşam savaşı vermeye başlar, kafayı fazla çalıştırır. İşte Orta Asya'da kalan bu insanlar zamanla bir kültür oluşturuyorlar. Bu kültürün o adı da Türk kültürü. Zorluklardan ezile, dövüle çıkmış bir kültür. Şimdi bu kültürün temel özellikleri nedir? Dünyada ilk defa dili bulmuş bunlar. Ben söylemiyorum. Alman araştırma grubu söylüyor. Dil neden bulunmuş? Yani Türklere Allah gökten mi vermiş bunu? Hayır, yaşam biçiminden çıkmış. Eskiden avcı toplayıcı olarak beraber yaşarken vücut dili kâfiymiş. Ama ve lakin göçebelik başlayınca böyle beraber yaşam yerine ip haline 1 ay sürüyor, 15 gün sürüyor. Dağın ötesindeki insanla bu tarafındaki insan nasıl haberleşecek? Her vücut diline bir ses uydurmuşlar. Sesin çıkışı bu göçebelikten dolayı mecburen ortaya çıkmış. Zor şartlardan dolayı. Şimdi dünyada ilk defa dili bulan bir millet olmuşuz. Başka?
O zor şartlarda kalkıp dağın tepesine çıkıyorlar 500 kilometre Tian Shan dağlarına, Tanrı dağlarına, Ural dağlarına tekrar geri dönüyorlar. Güçleri yetmiyor. O zaman hayvanları ehlileştirip hayvanları da o yolda kullanıyorlar. Yolda gıdaları lazım. Yolda nereden bulacaklar gıdaları? Gıdaları önceden kokmayacak hale getiriyorlar. Yoğurdu buluyorlar. Yoğurt yetmiyor, süzme yoğurt yapıyorlar. O da yetmiyor. Yoğurdu böyle taş gibi yapıyorlar. Hala Erzurum o taraflarda kurut denilen yoğurt ta Orta Asya'dan gelen bir kültürün devamı. Atıyor suyun içine anında çorba oluyor. Anadolu'nun her yerinde var. Var değil mi? Makarnayı yapıyorlar. Yufkayı yapıyorlar. Kurutulmuş eti bastırma. Öyle çıkıyor yani. Ve bunları böyle dayanıklı hale getirirken de en ufak bir kimyasal madde kullanmıyorlar. Bu yollara gelip giderken tabii çok da zayiat veriyorlar. Zayiat vermemek için de işte dağın neresinden geçecekler. Ova'nın neresinden kısa yoldan gidecekler. Başlıyorlar plan yapma, önceden plan yapma. İşte bu önceden plan yapma 1945 İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra güya Amerikalıların oluşturdukları Operation Research bilimi. Adamlar milattan önce 20 bin yılda bunu yaşamsal hale getirmişler. Çadırda 1 gram fazla bir eşya olsa onu 500 kilometre, 1000 kilometre taşıyacak. Mecbur olan her şey içeride oluyor. Mecbur olmayan bütün fazlalıklar atılıyor. Buna da yine bütün işletmelerde optimizasyon. Bütün şirketlerin, devasa şirketlerin en büyük problemi optimizasyonu yerleştirmektir. Adamlar bunu güncel hale getirmişler, yaşamsal. Bilim olarak değil ama fiilen kullanıyorlar. Yolda giderken atın, ineğin, öküzün gücü gene kafi gelmiyor. Tekerleği ve arabayı icat ediyorlar. Bişkek'te müzede milattan önce 12 bin yıl evvel yapılmış tekerlek ve araba var. Şimdi bu bazı tarihçilere göre tekerleğin bulunuşu medeniyetin başlangıcı diyorlar. Bazı tarihçilere göre işte demirin bulunuşu. Ergonokon destanı neyi anlatıyor bize? Demirin bulunuşu. Demir dövülüyor ya. O kadar önemli ki Türklerde demir. Çocukların ismini Orta Asya Türkçesinde D harfi yoktur. T'dir. Timur koyuyorlar. Daha sonra karşı taraf demiri öğrenince bizimkiler bu sefer çeliği öğretiyorlar. Yapıyorlar. Yani eğilmeyen demir. Eğilmeyen demirin adı da Polat. Dünyada çocuklarına çelik ve demir ismi koyan başka Türklerden başka bir millet var mı? Yok. Bizimkiler için hayati bir mesele o. Sonra bu hayvanları çoğalıyor bunlar. Birbirlerine karışınca boylar arasında savaş çıkıyor. Kanlı savaşlar. Kanlı savaşları önlemek için de bunlar buldukları demiri kızdırıp hayvanların sırtına basıyorlar. Tamgalar oluşuyor. Tamgalar da daha sonra Sümerler'de yazıyor dönüşüyor. Şimdi bize diyorlar ki efendime söyleyeyim Atatürk Arapçayı kaldırdı. Ne diyorlar? Latin alfabesine geçti. Allah'ını severseniz internetten bakın. Tamgalara bir bakın.
Latin alfabesi acaba nereden gitmiş? Latin alfabesi buz gibi eski runik, dünyanın en eski alfabesi, runik alfabesi. Evet. Etrüsk. Peki Etrüskler kim? Anadolu'dan gitmiş Türk kavmi. Bir kısmı da Türkistan'dan geldi diyor yine Max Kant. Yok, Türk kavmi. Türk kavmi. O var bir de şey var. Olmuş olabilir ama şunu söyleyeyim. 25 sene evvel İtalyan antropologlar DNA testi yaptılar. Etrüsk mezarlarını açtılar. Kemiklerdeki DNA'lara baktılar. Toroslarda da bir mezar açtılar. Birebir DNA'sı tuttu. Ama komik tarafı kazıyı yapan işçinin de DNA'sı aynen uydu onlara. Cadde taşı çıktı, yeşil taşı çıktı şeyde. Etrüks mezarlarında sadece Doğu Türkistan'da Urumçu'da çıktı. Neyse yani neticede tamgalara bakarsanız orada bütün hemen hemen %90 alfabenin runik alfabesi olduğunu göreceksiniz. Yani niye gocunuyorsunuz kardeşim yani? Türk alfabesi. Onlar bizden almış. Sonra onlar biraz daha geliştirmiş. Biz de aldık onu kullanıyoruz ve dünyanın en rahat okunan, anlaşılan ve bütün sesleri çıkarabilen bir alfabe. 30 yıl kadar evvel Çin'deydim. Çin'de 20 yaşına gelince ancak bir insan okuma yazmayı doğru öğreniyor. Çünkü resimler. Bir Çinli bilim kadını vardı. Bu 20 yaşında öğreniyorsunuz. Siz bu alfabeyle dünyada öncü bir millet olamazsınız. Çünkü 20 yılınız alfabe öğrenmekle geçiyor. Boşuna. Biz 3 ayda çocuklarımıza bunu öğretiyoruz dedim. Bu imkansız dedi. Bak dedim, bizim alfabeyle sizin Çin seslerini de çıkarırız. Konuş bakalım Çince dedim. Kadın konuşuyor Çince, ben de bizim alfabeyle yazıyorum. Bir sayfa. Bitti, ondan sonra başladım, o anlamını bilmiyorum ama sesleri aynen çıkarıyorum. Kadıncağız huy hi başladı. İmkansız. Yani böyle mükemmel bir alfabenin nesinden gocunuyorsunuz kardeşim? Bu alfabe bizim zaten, bizim. Bizim. Bizim olmasa da önemli değil. Öyle bir Türkçeleşmiş ki o bir Türkçe alfabe, bugünkü alfabe. Dünyadaki bütün sesleri rahat rahat çıkarıyorsun. 3 ayda da çocuğuna öğretiyorsun. Bunun başarısı ne oldu? Osmanlı'da cahil bırakılan %5,5-6 toplam var. Okuma yazma oranı var. 1916'da. Bunun %3'ü gayrimüslimler. Geriye kaldı %3, 2,5-3. Bunun da tamamı erkekler, kadınlar sıfıra yakın. Allah'a şükür bu alfabe sayesinde bugün %100 kadınımız, erkeğimiz okuma yazmayı öğrendi. Bundan mı gocunuyorsunuz yani? İlla ki Arap alfabesi. Buna ne Arap'ın alfabesi? 70 sene uğraşmış Osmanlı Tanzimat aydınları alfabeyi değiştirmek için. Tabii. Tanzimat devrinde üstelik başlamış. Zamanında, Abdülhamit zamanında ciddi bir yapmaya çalışmışlar. Ama Atatürk başardı. Onlar düşünmüşler. Atatürk yaptı bunu. İyi de yaptı. Yok. Millet cahil bırakılmış. Hadi canım sen de. Bunu söyleyenler tabii dünyayı ve tanımadıkları için bence kendileri cahil. Efendim? Şimdi Türk kültürünün oluşturan öyle temel şeyler var ki, ögeler var ki insanın aklına hakikaten zarar getiriyor. Şimdi milattan önce kaçta o altın adam bulunmuş? 4. yüzyılda. Milattan önce 4. yüzyılda. Milattan önce 2000 yıl evvel
Pazirik halısı var. O da milattan 3. yüzyıl. Ha, ama Pazirik halısı çok enteresan. Şimdi tamamen geometrik. Doku tarzı tamamen Türk dokusu ve renklerin hepsi doğal renkler. Şimdi halı dokumacılığı düz dokumacılıktan farklıdır. 3 boyutlu dokumadır. Diğer şu kumaşları tek düze. Ama bir de orada yükseklik giriyor işin içine. Bu inanılmaz ileri bir teknoloji. Milattan önce 3. yüzyılda bu halı dokunduysa geçmişe en az milattan önce 2000, 3000, 5000 yıla gider. Kesinlikle. Çünkü o kök boyaları yapmak hala Ermitaj Müzesi'nde pırıl pırıl duruyor halı. O desenleri noktalamak. Yani 01 tekniği var ya, bilgisayarlar biliyorsunuz eskiden punchingle dolu boş olarak kartlar vardı. Onu kullanmadan o halı dokunamaz. Mümkün değil. Şimdi bütün bunları bu Türkler o devirde yapmışlar. Dili öyle bir geliştirmişler ki akla ziyan veriyor. Dil bilimcisi, dil kurucusu Max Müller bu Türk dili öyle şahane bir dil ki diyor. Bilim adamları kurulu ortaya otursa, bu dili kursa kuramaz diyor. İnsana diyor efsane bir dil geliyor diyor. Max Müller'in Türk dili hakkındaki beyanatını okursanız görürsünüz. Dil basit bir şey değil. Dil bir kültür, bir kimlik. Dili olmayan millet olmaz. Dili olmayan asla millet olamaz. Şimdi bizim Türk dili, bizim milletin karakterini de ortaya koyuyor. Türk dilinde kadın erkek, feminin, maskülün, müzekker, müennes kavramı da yok. Çünkü o göçebeler yolda yürürken kadını ayrı yürüt, erkeği ayrı yürüt. Öyle bir dava yok. Nur Sultan Nazar Bey bir konuşmasında diyor ki bizde kadınlar arkada yürümez, önümüzde yürür diyor. Ve dilimizde de işte o anlamda yaşamsal olarak bir kadın erkek kavramı yok. İngilizce mesela, Almanca Tanrı derken, Allah derken der Vater diyor Alman. Father diyor. Bizde father yok. O var o. Onun cinsiyeti yok. Kadın mı erkek mi? Öyle bir şey yok yani. Neticede öyle gelişmiş bir dilin sahibiyiz ki bu dili de bize tukaka ettiler. Maalesef Türkler zaman içinde çok kopyacılık yapmışlar. Kendi bu muhteşem dilini yok farz edip zengin dil diye Orta Çağ'da da Farsça'ya tapınmışlar. Şimdi Mevlana'nın 300 yazdığı Mesnevi Farsça. Ama ben Türk'üm diyor. Kardeşim sen Türkçe niye Türkçe yazmadın? Bence bir insan hangi dili kullanıyorsa genetik olarak önemli değil. O dilin adamıdır. Onun için İranlılar diyorlar ki Mevlana bizdendir. Evet, bence de doğru. Mevlana oradan. Başkanım, Hacı Bektaş Veli'nin yazdıysa Türkçedir ama. Efendim? Hacı Bektaş Veli'nin yazdıysa Türkçedir. Ben Mevlana için konuşuyorum. Hacı Bektaş için konuşmuyorum. Aynı dönem mi başkanım? Yakın. Evet. Yakın. Şeyle beraber, Yunus Emre ile beraber onlar.
Hatta şöyle bir şey var. Denir ki Mevlana ile Yunus Emre karşılaşıyorlar Konya'da. Yunus Emre eski püskü bir işte ceket, elinde eğri bir baston, azık torbası sırtında Mevlana ile karşılaşıyorlar. Mevlana da tabii böyle kaftan, ipekli gömlek falan. Diyor ki, ey Türkmen kocası diyor. Seni rüyamda cennetin hangi katına gittiysen benden evvel ayak yüzünü gördüm diyor. Sen kimsin diyor. O da diyor ki ben hiçbir şey. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diyor. Ha. Gitti 3 cilt. Bir cümle. Hı? Türkçenin gücü bu. Kanada'da bir konferansa gidiyordum. Fransız Başbakanı da aynı yerde. İkimiz konuşmacıydık. Ben yine Yunus Emre'nin bir ben vardır bende, benden içeri cümlesini tercüme ettirmeye çalıştım. İngilizceyi o zaman Türkiye'de en iyi bilen 2 kişi vardı. Birisi Cevat Çapan. Dünyada Shakespeare'i yorumlayan 3 kişiden birisi. Birisi de Talat Alma. İkisine de rica ettim. Bunu tercüme edin, edemediler. Söyleyebilirsin ama anlam çıkmıyor. Böylesine 800 yıl evvel bir ben vardır, ben de benden içeri diyebilen bir dilimiz var. Başkanım bir de Farsça gelemeyecekmiş. Şimdi bakın, Farsça zengin dili olarak görenler ve benim çok iyi Farsça bilen bir Fars dili beraber sormuştunuz. uzmanı. Dur söyleyeyim bakın. Okutturdum kelimesinin Farsça cevabı. Kaç kelimeyle? Farsça yazılışı da var burada. Bizim yazılmış, alfabeyle de yazılmış. Okutturdumun karşılığı men be felani goftem ke u hem be digeri beguyet ve digeri hem be şehse sevvomi beguyet ke urabe ders bego zaret ta u ders behanent. 27 kelime. İşte hala bizde bazı şaşkınlar var. Farsça çok şiirsel bilmem ne derler. Farsçada bir kere zaman kipi yok. Zaman kipi olmadığı için bir geçmiş, bir şimdi, bir gelecek zaman. Şimdi okutturdum kelimesini yerine oturtturmak için bir sürü destek koyuyor. İşte 27 kelime. İngilizce'de de dili geçmiş zaman yok. Gelemeyecekmiş demiyorlar. İngilizce'de mişli zaman da yok. Yani bakın, bugünkü Türkçe doğru düzgün elma diyen Türkçe değil, alma diyen Türkçeyle dünyada yapay zeka olarak kullanacak tek dil Türkçedir. Tek dil. Ötekilerin hepsi olduğu için kuralsız fiil çekimleri olduğu için hepsi hata yapmak zorunda. Çünkü bilgisayar mantık 01 ile çalışır. Mantıksız işleri kabul etmez. Şimdi İngilizce'de irregularite var. Almanca'da Ausnahme var. Almanca o mükemmel dil diye düşündükleri Almanca'da bakın 6 tane fiil çekimi var. Stark, schwach, kuvvetli, zayıf.
Trembare und trembare. Ayrılan fiil. Ondan sonra transitif, intransitif. Geçişli fiil. 6 tane böyle farklı fiil var. Bu 6 farklı fiilin çekimi de ayrı. Türkçe'de bir tek fiil çekimi var. O kadar bitti. Yani demek istediğim her şey matematik, her şey kurallı ve bir de Türkçe'de her şey müzikal. Harmoni kuralı var. Büyük ses uyumu, küçük ses uyumu, sessiz harflerin uyumu. Uzatmayalım. Eğer bir dil bilimci zaten söylüyor. Bu dili diyor, bilim adamları toplanıp da yapmış olsa yapamazlar diyor. Max Müller'in Türkçe hakkındaki... Ne diyor? Başkanım, bu Belçikalı Flaman bir profesör var. 50 tane bilgiler. Evet, o da. Biliyorum. En fazla bilgiler. Diyor ki, ona soruyorlar UNESCO ödül töreninde en beğendiğin dil hangisidir diye. Adam Türkçe diyor. Herkes tabii şok geçiriyor. Neden Türkçe diyor? Diyor ki mesela biz Flamanca 3 dil konuşuyoruz diyor kendi ülkemizde diyor. Lerler, larlardan ek takılan bizleri ekler 3 tanedir diyor. Türkçe'de 1 tanedir diyor. Doğru. İşte 100 tane matematik bilgini sanki bir araya gelip de bu dili oluşturmuşlar diyor. Muhteşem bir dil diyor. Yani bu dili işte biz ama 3 kıtada tarih derinliğinde, coğrafya genişliğinde kazanmışız. Geliştirmişiz. Yani bir kişinin yaptığı bir dil değil. Bir milletin geniş tarih derinliğinde ve coğrafya genişliğinde oluşturduğu bir dil. Tabii ki farklı olacak. Diller de canlı gibidir, evrimleşir. Biz o yüzden çok eski, dünyanın en eski dili olduğu için evrimleşmişiz, işin fazlalığını da atmışız. Yani işin fazlalığını atmak çok önemli bir şey. Taşın içinde heykel vardır. Ama taşın fazlalığını atarsan heykel çıkar. İşte lafın fazlalığını da attığımız için heykel gibi mükemmel estetik bir dil, matematiksel bir dil çıkmış ortaya. Ama onun için zaman lazım. Öyle uydur kaydır Almanca'nın kökü 700 yıl, 600 yıl. İngilizce de öyle. Rusça daha genç bir dil. Rusça öğrenmeye kalktım, sonra vazgeçtim. Biraz da öğrendim. Kaçak yaşarken Beyaz Rusya'da 6 ay kaldım. Ya inanılmaz bir şey. Mesela yıl diyorsun değil mi? Adingot, Dva Goda diyor. Çoğul yapıyor. Ya Dva 2'de zaten çoğul var. Biz 2 yıl deriz. Çünkü oradaki 2 çoğulun kendisi. 4 yıl deriz. 4 Goda. Ondan sonra 5 yıl dediğin zaman Piaslit diyor. Yani yıl mal kalktı bambaşka bir şey çıkıyor. Ya niye böyle diyorum? Böyle diyorlar. Mantığı yok. 5 yılda değişiyor yılın adı. Derdim de harf ve soru kendi kitabından okumaktı. Vazgeçtim. 5-6 ay öğrendim yani ama günlük idare ediyordum. Ama 0. Şimdi Almancayı Goethe geliştirmiş. İngilizceyi Shakespeare geliştirmiş. İkisinden evvel de Almanca ve İngilizce tek bir dil. Gotça. Ayrılmış 2 dil çıkmış. Ya tek insanların geliştirdiği dille koca bir milletin 10 bin, 15 bin yıl içinde geliştirdiği bir dil aynı olur mu? Olmaz tabii ki. Yani neresinden baksanız tarihin başlangıcı, yani insanoğlunun, medeniyetin başlangıcı tekerlekse tekerleği biz bulmuşuz. Hayvanları ehlileştirmeyi biz bulmuşuz. Demiri biz bulmuşuz. Çeliği biz bulmuşuz. Yazıyı biz bulmuşuz. Altından elbise yapmışız. Altından elbise yapmışız. Kadınların arkamdan. Bu ilk çağlar. Orta çağlara geldiğimizde Orta Çağ medeniyeti tümüyle Türk medeniyeti. Tümüyle. Al-Harizmi. Harzemli yani. Onun Latince ismi algoritma.
Şimdi algoritma olmadan hiçbir bilgisayarı çalıştıramazsın kardeşim. Uçaklar uçmaz. Adamı bir de ne yapmışlar biliyor musun? Arap yapmışlar adamı. Bu Fuat Sezgin diye birisi var. Türkiye'den kaçmış. Almanya'ya gitmiş. Araplar finanse etmiş. Bizim bütün Ortaçağ Türk bilim adamlarını, İbn Sina'yı hepsini Arap yapmış çıkmış işin. Şimdi bizim üniversitede doktora yaptırıyorum. Ortaçağ Türk bilim ve teknolojisi insanları diye. Çocuğu bizde okuyan bir tane şey var. Bürokrat vardı. Geldi bana Kültür Bakanlığı kitap basım vesaire onun genel müdürü. Bir sürü kitap getirdi. Kitaplarda baktım kitapları. O Fuat Sezgin'in kitapları Türkçe'ye çevrilmiş. Şöyle bir kitabı kaldırdım, şöyle baktım. Kenarında diyor ki biz bugüne kadar çalışmalarımızı getirdik. Bundan sonrasını eksiklerini siz tamamlayın diyor. Farabi. Farab kasabalısından Türk. Adamı Arap yapmış. Dedim kardeşim sen benim vergimle Türkoğlu Türk'ü Arap yapmışsın. Bana da bu şeyi getiriyorsun. Biraz ayıp olmuyor mu dedim. Kıpkırmızı kesildi adam. Efendim bize böyle söylediler, tercüme ettik. Size getirdim. Kusura bakma benim kabahatim değil dedi. Uzatmayalım. Türk kimliğinin yok etmek için Türk tarihini, Türk dilini, Türk kültürünü her şeyle bir şekilde yok etmeye çalışıyorlar. Çünkü en kolay yer kimliği kaybettiğin zaman milleti yok edersin. Onun için bu kimlik aslında şöyle söyleyeyim, dünya tarihinde olmasa dünya tarihi çöker. Dünya kültürü de yemin ediyorum çöker. Yani şövenistlik falan yapmıyorum. Irkçı Türkçü de değilim. Atatürk'ün tarif ettiği birleştirici bir Türkçülükten bahsediyorum. Aslında hiçbir millet böyle %100 olarak arı bir ırkçılık iddia edemez. Dünyada insanlar hep karıştılar. Ama geriye bir şey kaldı. Kültür, dil, davranış biçimi. Bana bundan 20-25 sene evvel bir Amerikalı gelmişti. Güzel Türkçe konuşuyor. Sen Türksün değil mi dedim. Hayır dedi. Hayır deyince Türksün sen dedim. Hayır dedi. Oğlum sen Türksün dedim. Hayır efendim dedi. Pasaportu çıkardı önüme koydu. Hakikaten de Amerikan pasaportu, adı Can. Dedim ben sana pasaportunu sormadım oğlum. Senin vücudun Türkçe konuşuyor. Eğer sana Amerikalı olsaydın hayır derken kafanı böyle kaldırmayacaktın. Böyle ne diyecektin? Vücudun Türkçe konuşuyor. Sen Türksün, vücudun Türk. Söyle bakayım sen nasıl Türk oldun dedim. Güldü. Dedi ki babam dedi Gaziantep Amerikan Hastanesi'nin başhekimiydi. Türkiye'de doğdum. İlk orta liseyi Gaziantep'te okudum. Sonra Amerika'ya gittim. Hala Amerikalı olamamışsın oğlum sen dedim. Haklısın sen. Yani vücut dili veriyor adamı ele. Başını sallayarak onaylamak sadece Türklerde var. Tabii ki. Böyle. Ama Amerikalılar, Almanlar hayır böyle yapar. Bu bile bir kültür. Ciddi bir kültür. Şimdi bütün mesele Anadolu'da bu Türk kültürünü yok edip Anadolu'yu kültürel olarak fethedip istedikleri gibi dünya imparatorluğunu devam ettirmek isteyen batılı emperyalizm var. Ama sökmez. Ben bizim üniversiteyi kurarken
Bir profesör arkadaşım vardı. Allah rahmet eylesin. Çok iyi arkadaşımdı. Mimar. Bana dedi ki senin üniversiteyi ben yapayım. Çizeyim. Dedim ya sen çizemezsin. Niye dedi? Ben kampüs yapmayacağım. Ben Türklerin orta çağda kurdukları külliyeyi yapacağım. Türk kültürü. Mimari de çok önemli bir kültür. Bedava da yapacağım dedi. Üstüne para versen yaptırmayacağım. Kendim yapacağım dedi. Gelin bakın. Tek bir çizgi dahi Türk olmayan çizgisi yok. Hepsi Türktür. Mimarlığını bizzat mecbur oldum, kendim yaptım. 22 tane genç kıza çizdirdim. Bir üniversite kurulduktan 4 sene sonra Stanford Üniversitesi'nden bir şey geldi. Heyet geldi. 30 kişilik. Böyle yürüyoruz. Çok beğendiler tabii. Bu üniversite kaç yıllık dedi profesörün birisi. 1200 yaşında dedim. Ama çok yeni bu binalar dedi. Dedim yok sayın profesör. Bu biz Türkler 1200 sene evvel sizin kıta yokken üniversite kurmuştuk. Onun devamı bu dedim. Onun için 1200 yaşında dedim. Adam böyle havalıydı. Birdenbire havası sönüverdi. Balon gibi. Ondan sonra 30 kişi oylama yaptılar. Stanford Üniversitesi Amerika'nın en kampüs olarak, kendisi de iyi bilimsel bir üniversite tabii. Kampüs olarak en güzeliymiş. Oylama yaptılar. Oy birliğiyle bizim üniversiteyi daha iyi, daha güzel buldular. Bizim üniversiteyi ben yapmadım ki. Bizim kültür 1200-1500 yıl evvelki kültürü devam ettirdim. Dolayısıyla sağlam bir temeli olan kültürü yok etmek mümkün değil. Onların kültürü kaybolur, bizimki gene devam eder. Tarihte 16 imparatorluk, 300'ün üstünde devlet kurmuş bir milletiz. İnanılmaz. Ve o devlet kurduğumuz 300 devletin en azından %20'sinin kraliçeleri de, yöneticileri de kadındı. İşte burada anlatıyoruz. Tarih boyunca Türk kadın. Burada ne müthiş kadınlar var. İçine girmeyenler de var. O girse bu kadar olur. Ama son zamanlarda işte kadınımızı sadece çocuk doğurma makinesi gören zihniyetler de var. Böyle değil. Kadın Türk tarihinde bakarsın tanrıça olur. Umayana adına şehir kurmuşlar. Bazen bir bakarsınız Kara Fatma olur. Efendim? Tomris diyorlar. Tomris Hatun olur. Tomris tabii ki. Var burada, hepsi var. Muhteşem anlatıyor biliyorsunuz. Efendim? Sizin üniversitede Mehmet Bayraktar bunu olağanüstü anlatıyor. 11 dil biliyor ve Amazon kadınlarının Türk olduğunu Biliyorum. Tabii ki. Yani işte, Türk olduklarını herkes biliyor canım. Amazonlar. İşte kraliçeleri de Tomris Hatun ve ordunun başına gidiyor. Kocasını öldüren Fars kralı Kuruş'u en sonunda öldürüyor. Kafasında içine fıçısını atıyor. Burada kanına doy diyor. Bergama'yla Efes'i falan Kur'an'da okudum. Şimdi Türklerin Anadolu'ya gelişi çok eski. Yani milattan önce 15-20 binlere gidiyor. İşte Atatürk'ün bu tarih tezinde uyanmayalım diye 49'da alıyorlar, bozuyorlar. Şimdi hepsi çıktı meydana. Allah'a şükür. Ama bunların okullarda öğretilenlerin tersine gerçeğinin halka ulaştırılması lazım. 1949'da resmen tarih tezi
Atatürk'ün o 4 kitabının dışında ben de bazı konularda çok şaşırıyorum. Ya Atatürk'ün böyle bir bilimsel çalışma da olmadan bu tezleri nasıl yerleştirdi? Gökten mi verdi? Allah mı verdi? Vahiy mi geldi? Şöyle başkanım, Türk tarih tezinin içerisinde 114 tane batılı bilginin eseri var. O bir külliye. Yani onların eserlerine, mesela o batılı bilginlerin aslında bugün Türk Tarih Kurumu'nun önüne heykellerin dikilmesi lazım. Bugün adamlara milyon dolar versen onları yazmazlar belki. Mesela Jules Oper, Fransız bir bilimci. Gitti Persepolis yazıtlarını okudu. Dedi ki bu dedi İskitçedir, Sakaca İskitçedir. Önce Macar... Demek hepsini okudu Atatürk bunlar. Adam bu kitabı yazdı. 1875'te, 69'da, 75'te 4 tane kitap yazdı. Fransızca, Paris'te yayınladı. O da Türk tarih tezinde var. Ravlyoson'un kitabı da Türk tarih, Mark Müller'in kitabı da var. Baron Busser'in kitabı da var. Norris'in kitabı da var. Yani eski Avrupalı bilginlerin eserlerini birleştirdi. 114 tanesi. Hatta bir de 31 tane kitabı da getirdi. Cebinden parasını verdi. Türkçe'ye çevirdi. Maalesef Atatürk'ün ölümünden sonra yayınlanmadı. Türk Tarih Tezi'nin, Türk Tarih Kurumu'nun fotoğraflarında Mehmet Bayraktar Hoca dedi ki bir söylesinde, ben onları kendi gözümle gördüm. Türk Tarih Kurumu Başkanı'na baktık ettik, içinde işte Arapların Herodot'u El Mesudi'den bilmem kimin eserlerine kadar çok kıymetli eserler var. Bunların yayınlanması lazım. Ama tabii Atatürk'ten sonra Türkiye makas değiştirdiği için... Türk Tarih Kurumu işlevsiz kaldı. Tabii maalesef. Yani işlevsiz kaldı. Türk Dil Kurumu da öyle. Bunların yeni baştan canlandırılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması lazım. Neticede ne kadar uğraşsınlar, Batı emperyalizmi silahla Türkleri yenemeyeceğini biliyor. Kimlik bozmayla yok edeceklerini zannediyorlar. Onlar saldırdıkça biz meşin gibiyiz. Vuruldukça kimliğimiz daha da sertleşir, daha da sağlamlaşır. Ne mutlu Türk'üm diyene Allah bütün insanlığı, başta Türklüğü korusun. Hepinize sevgiler, saygılar.